Tamam, sizi duyar gibiyim. Şapkayı 40.000 dolar mı? Adam kafayı yemiş olmalı. Ben de aynısını düşündüm gerçekten. Ama bu videoyu araştırmaya başlayınca neden bu kadar değer taşıdığını anladım. Bugünkü konumuz Team Fortress 2 tarihinin en pahalı ticareti. Ocak 2025'te gerçekleşti. Bir oyuncu, Vital adında bir koleksiyoncu, tek başına bir şapka için 43.000 dolardan fazla para ödedi. Evet, doğru duydunuz. Üstüne de nakit para verdi. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama rakamlar yeterince çılgınca zaten. Peki bu şapka ne? Neden bu kadar değerli? Ve Team Fortress 2 ekonomisi nasıl bu hale geldi? Normalde çoğu kişi hala Gold Pen, yani altın tavanın daha değerli olduğunu düşünüyor. Ama gerçek şu ki Unusual'ların yanına bile yaklaşamıyor Gold Pen. Tabi bu Gold Pen değersiz demek değil. Sonuçta son araştırmalarıma göre insanlar Gold Pen'i en ucuz 3700K gibi fiyatlara satıyor. Hatta durum o kadar ilginç ki satan çok az kişi var. Hatta yok diyebilirim. Backpack TF gibi sitelerde bile satılmıyor. Steam pazarını saymıyorum bile. Gerçekten çok değerli bir item. En ucuzunu almak isteyenler için de bir öneri yapayım. 7800 dolar Marketplace TF sitesinden satın alabilirsiniz. Evet, bu size fazla mı geldi 7800 dolar? Hiç önemli değil, canınızı sıkmıyor. Çünkü daha bu fiyatın daha yukarısını da göreceksiniz. Şimdi hazırsanız TF2'de satılmış en pahalı şapka inceleyelim. Bu arada bayağıdır yoktum gene ama alıştınız bence, o yüzden tekrardan hoş geldiniz Baykuş TF2'ye. Önce şapkayı tanıyalım. Cornerstone. Türkçe çevirince cadının başlığı falan oluyor. Yani tam anlamıyla bir cadı şapkası. Oyunda oldukça yaygın bir item, hatta 0.09 sente bile alabilirsiniz. Normalde değeri birkaç sent, belki birkaç kuruş, yani sokakta bulunabilir bir para. Dilenci bile almaz bu parayı artık. Özellikle Türkiye standartlarında. Ama Vital'ın satın aldığı versiyon bu şapkayla aynı ismi taşıyan tamamen çok bambaşka bir şey. Bu özel Cornerstone üzerine toplamda 4 ayrı nadir özellik var. Ve bu özelliklerin hepsi artık oyuna bir daha gelmeyecek. Yani bu şapkayı tekrar üretmek, tekrar elde etmek imkansız. Yani bu şapkayı bir daha üretemeyeceksiniz arkadaşlar, çok üzgünüm. Şimdi bu özellikleri tek tek anlatalım. Unusual şapkaları biliyorsunuz normalde. Bunlar Team Fortress 2'nin en güzel, en harika, en efektli şapkaları. Herkesin hayalini kurduğu ama kasa açtıktan sonra koca bir hiç çıkan, sadece rüyalarımızda görebildiğimiz değerli itemler. Tamam, peki kasa açınca çok düşük ihtimalle çıkıyor. Ve büyük çoğunluğu yüzlerce dolar, hatta binlerce dolar bile edebiliyor. Tabii ama bu şapkanın efekti sıradan bir Unusual efekti değil. Adı Spellbound. Spellbound şapkanın etrafında mor renkli büyü gibi dönen yıldızlar oluşuyor. Zarzurt, bunlar önemli değil. Görsel olarak zaten muhteşem, ona lafımız yok. Ama asıl değeri görselinde değil, ne kadar az var olduğundan geliyor. Bu efekt sadece 2014'te kısa bir süre için kasalardan çıkabiliyordu. Sonra 2017'de çok kısa bir sürenin geri geldi. Ve bir daha geri gelmedi. Yani oyunda var olan Spellbound efektli şapkalar bunlar bu kadar. Valve bir daha açmayacak gibi de görünüyor. Tabii Valve'ın sağ solu belli olmaz, onu ben şimdiden diyeyim. Şimdi burada durun. Bir şapka bu kadar nadir bir Unusual efektiyle çıkmak için zaten astronomik bir şans gerektiriyor ve bunu da tutturamayacağınızı çok iyi biliyorum. Ama buna rağmen Cornerstone bu efektle çıkmış. Şimdi bu şapkanın neden bu kadar değer taşıdığını çok iyi anlayacaksınız. TF2 2013 ve 2014 yıllarında Halloween etkinlikleri sırasında özel spell ekledi. Bu speller veya büyüler şapkana uygulandığında görsel efektler ekliyordu. Bu Cornerstone üzerinde tam iki ayrı büyü var. Birincisi Spectral Spectrum. Şapkayı takım renklerine boyuyor, güzel ama nispeten daha az değerli. Hatta o zamanlarda 2-3 dolar falanmış, yani o derece ucuz bir efekt aslında. İkincisi Headless Horse's Souls. Bu ise oyundaki en iyi spell olarak kabul ediliyor. Sürekli renk değiştiriyor ve bu şapkadaki spell efektlerin mor tonlarıyla mükemmel uyum sağlıyor. Yani tam anlamıyla tema uyumu var diyebiliriz bu cadı şapkasında. Peki bu büyüler neden bu kadar değerli? Evet, aslında asıl olayımıza geldik. Çünkü bu efektler aslında ilk çıktığı zaman o kadar değerli değildi. Çünkü Valve'ımız 2015'te Valve uygulanmış büyüleri oyuncuların envanterinden tamamen sildi. Evet, yok etti. Doğru duydunuz. Eğer daha önceden şapkanı uygulamadıysan gitti ama halihazırda uygulanmış olan büyüler korundu. Yani şu an oyunda var olan büyülü şapkalar bunlardan ibaret ve asla çoğalamaz. Şimdi geldik benim en sevdiğim kısma. Çünkü bu kısım tam anlamıyla nasıl desem saçma bir durum. Bir bug aslında. TF2'de Kill Streak Kit denen bir sistem var. Bir silah takıldığında kaç öldürümü yaptığını takip ediyor. Karakterinizin gözüne güzel görsel efektler ekliyor. Sadece silahlara uygulanabiliyor. Bu kural böyledir. Ta ki bir geceye kadar. Valve bir güncelleme yayınladıktan sonra kısa süreliğine bir hata oluştu. Evet, hata. Kill Streak kitleri şapkalara ve aksesuarlara da uygulanabilir hale geldi o gün.
Tam olarak bir gece sürdü bu bug ve Valve fark edip düzeltti. Ama o bir gecede bazı oyuncular fırsatı gördü ve kitlerini şapkalarını yapıştırdı. Bu Cornerstone'da o geceki şapkalardan bir tanesi. Yani bu şapkada bir silah aksesuarı var ve bu fiziksel olarak olmaması gereken bir şey. Oyunun kendi kurallarına göre imkansız bir kombinasyon. Ama var ve artık bir daha üretilemez sonuçta. Tamam, özellikleri anladık. Ama yine de şu soruyu sormadan geçemeyiz. Neden biri buna 40 bin dolar para öder? Kısaca bunu koleksiyon parçası aslında. Bence burada Team Fortress 2 topluluğunu doğru anlamak lazım. Bu oyun 2007'den beri var. Ve içinde büyüyen, büyürken oynayan, şimdi yetişkin olan bir sürü insan var. Ve bu insanların bir kısmı için TF2 oyun değil, bir kültür, bir topluluk, bir nostalji, bir meme. Bugün hala Team Fortress 2 oynanıyor ve hatırlanıyor. Bu Cornerstone oyunun belirli bir döneminin fotoğrafı gibi. 2013-2014 yıllarının Halloween etkinlikleri, Spellbound efektinin kısa açık olduğu o dönem, o tek gecelik bug. Bunların hepsi Team Fortress 2 tarihinin belirli anları. Bu şapka o anların hepsinin üzerinde taşıyor. Ve unutmayın, bu şapkadan dünyada sadece bir tane var. Dünyada tek. Whitel'ın dediği gibi cadı üzerinde cadı efekti, cadı şapkası ve büyü efekti ayrı ayrı. Ama bu iki saçma özellik bir arada olunca oyunun en değerli item oluyor. Ayrıca Whitel, Team Fortress 2 piyasasının son zamanlarda toparlandığını söylüyor. Valve'ın bot sorununu çözmesiyle birlikte ticaret hacmi arttı, fiyatlar yükseldi. Önceki yıl aynı şapkanın farklı bir versiyonu çok daha ucuza gitmişti. Bu satış piyasanın ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Dürüst olacağım, bu videoyu araştırmadan önce kim bu kadar parayı sanal bir şapkaya verir diye düşünüyordum. Ama şimdi hala vermezdim açıkçası. Param da yok zaten. İnsanlar sanat eseri satın alıyor, antik araba satın alıyor, nadir pulu para, saçma sapan şeyler satın alıyor. Pratikte değeri yok ama nadirlik, tarih ve kişisel anlam bir araya gelince insanlar ciddi paralar ödeyebiliyor. Ne diyelim, herkes ekmeğinin peşinde. Biz de ucuza 0.70 cent item görünce onun peşinden koşmaya devam ederiz. Tabi şunu da söylemem. Biz bu videoda satışı gerçekleşmiş en değerli Team Fortress 2 itemini söyledim. Bunun gibi ama satılamaz veya takas edilemez aşırı değerli ve tahmini değeri 50 bin dolara bile çok rahat geçen itemlar da var. Team Fortress 2'nin şapka ekonomisi bunun dijital versiyonu. Ve dürüstçe söylemek gerekirse bu şapka gerçekten tek üretilmesi imkansız. Oyunun tarihini üzerinde taşıyan bir item. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanal bir eşyaya bu kadar para öder miydiniz? Yorumlarda merak ediyorum gerçekten. Ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.